Biliyor musun, şu an etrafımızda gördüğümüz o devasa milyar dolarlık şirketlerin, o kusursuz işleyen teknoloji devlerinin ilk günlerinde çok kritik ortak bir sırrı vardı. Evet, çoğu kimse bunu bilmez aslında. Yani hemen hemen hepsi kuruluşlarının ilk 18 ayında resmen ölümün kıyısından döndü. Dışarıdan baktığımızda şey gibi duruyor sanki bir mimar kusursuz bir plan çizmiş, mühendisler onaylamış ve o devasa gökdelen tıkır tıkır inşa edilmiş gibi bir yanılgıya düşüyoruz. Oysa o gökdelenin temelinde, hani zifiri karanlıkta el yordamıyla yolunu bulmaya çalışan, sürekli duvara toslayan ve çoğu zaman ne yaptığını tam olarak bilemeyen bir avuç insanın hayatta kalma mücadelesi yatıyor. Başlangıç çizgisi tam olarak budur. Konforun bittiği yer. Aynen öyle, saf belirsizliğin başladığı yer. İşte tam da bu yüzden bugün seninle birlikte o uçurumun kenarına iniyoruz. Girişimcilik piramidinin en alt basamağına, yani fikir ve pre-seed, tohum öncesi aşamaya bakacağız. Bu derinlemesine incelememize hoş geldin. Hoş bulduk. Gerçekten heyecan verici bir konu. Kesinlikle. Bugün bu aşamayı cerrahi bir titizlikle parçalarına ayıracağız. Bunun için de Sequoia Capital'ın pazar analizlerinden tut, CB Insights'ın o meşhur başarısızlık otopsilerine, PitchBook verilerinden sektörün başucu kaynaklarına kadar devasa bir veri setini önümüze döktük. Yalnız en başından şunu netleştirelim bence. Tabii dinliyorum. Bu sana kendi işini kur, dünyayı değiştir, hayallerinin peşinden koş falan diyen o romantik, altı boş motivasyon konuşmalarından biri olmayacak. Aksine ayakları yere sağlam basan, son derece analitik ve sert bir gerçeklikle yüzleşeceğiz bugün. Çok doğru. Çünkü elimizdeki veriler çok acımasız bir şeyi kanıtlıyor bize. Pre-seed aşaması sadece bir iş kurma süreci değil. Kelimenin tam anlamıyla bir ölüm-kalım savaşı. Kesinlikle öyle. O zaman sahneyi kurarak başlayalım. Şimdi çoğu insan startup kelimesini duyduğunda aklına hemen şey geliyor. Cam kaplı ofisler, devasa pazarlama bütçeleri falan. Langırt masaları. Aynen, langırt masaları ve kalabalık ekipler. Ancak veriler bize pre-seed aşamasının anatomisinin bambaşka olduğunu söylüyor. Karşımızda genellikle 0 ila 10 kişi arasında değişen, tabiri caizse bir avuç insandan oluşan minnacık yapılar var, değil mi? Aynen öyle. Yani ortada bir İK departmanı, bir satış ordusu veya kurumsal bir hiyerarşi falan yok. Genellikle sadece kurucu ortaklar var. Sadece onlar. Evet ve onlara dışarıdan, belki yarı zamanlı destek veren birkaç kişiden ibaret bir yapı bu. Dahası kurumsal dünyadaki tüm varsayımlarını burada çöpe atmak zorundasın. Neden biliyor musun? Neden? Çünkü bu aşamadaki bir şirketin hedefi büyümek değildir. Bekle, büyümek değil mi? Nasıl yani? Değil. Ama girişimciliğin tüm mantığı hızlı büyüme üzerine kurulu değil miydi? Yani herkes bir an önce o milyar dolarlık unicorn olma hayaliyle yola çıkmıyor mu? Hayal etmek başka bir şey, o günkü önceliğinin ne olduğu bambaşka bir şey. Pre-seed aşamasındaki bir girişimin tek bir hayati hedefi vardır, o da problemi doğrulamak. Problemi doğrulamak. Evet, sen henüz ortada satılacak bir ürün, hatta bir iş modeli olup olmadığını bile bilmiyorsun ki. Sadece bir hipotezin var. İnsanların gerçekten çözülmesini istedikleri, para ödemeye razı oldukları bir acıları olduğuna inanıyorsun sadece. Amacın devasa bir şirket kurmak değil şu an. Amacın bu problemin gerçekte var olduğunu ve senin o MVP dediğimiz, yani minimum uygulanabilir ürün dediğimiz ilkel çözümünün bu derdi çözebileceğini küçük bir ölçekte kanıtlamaktır. Çölde elinde çubukla su aramak gibi bir şey bu. O zaman şu MVP kavramını biraz açalım bence. Bu bana her zaman doğrudan devasa bir yatırım yapmadan önce suları test etmeyi hatırlatıyor. Tam olarak öyle. Yani cebinde 1 milyon dolar varken gidip şehrin en lüks caddesinde devasa bir meyve suyu dükkanı açmak, aylarca dekorasyonla falan uğraşmak yerine sokağın köşesine kartondan bir tabela koyup bir sürahili limonata satmaya çalışmak gibi. Harika bir analoji bu. Değil mi? İnsanlar o sokaktan geçiyor mu? Limonatayı seviyorlar mı? En önemlisi buna para veriyorlar mı? Asıl MVP bu. Limonata tezgahı işte. Kesinlikle. O limonata tezgahı senin problemin gerçekliğini test ettiğin yerdir. Ama ne yazık ki kurucuların büyük bir kısmı o karton tezgahı kurmak yerine
Aylarca bir mağaraya kapanıp o kusursuz meyve suyu dükkanının mimari planlarını çizmeye çalışıyor. Evet, çok sık duyuyoruz bunu. Fikirlerine ve kendi yazdıkları koda aşık oluyorlar. Peki neden yapıyorlar bunu yani? Paul Graham'ın o meşhur "gelecekte yaşa ve eksik olanı inşa et" felsefesini tamamen yanlış mı anlıyorlar? Neden tek bir müşteriyle bile konuşmadan, ofislerine kapanıp o ürünü mükemmelleştirmek için yıllarını harcayan bu kadar çok zeki mühendis var sence? Çünkü kod yazmak güvenlidir, pazar ise acımasızdır. Çok iyi bir nokta. Psikolojik bir kaçış bu aslında. Bir mühendis için bilgisayarın karşısına geçip yeni özellikler eklemek, dışarı çıkıp bir müşterinin yüzüne karşı buna ihtiyacım yok, çok saçma bir ürünmüş demesi riskinden kaçınmanın en kolay yoludur. Buna ekosistemde gizlilik içinde inşa etme modu denir. Ama bu ölümcül bir hata değil mi? Kesinlikle. Veriler bize müşteriden izole bir şekilde ürün geliştirmenin startuplar için doğrudan intihar olduğunu gösteriyor. MVP'nin amacı mükemmel bir ürün sunmak değil ki, öğrenme döngüsünü başlatacak en ucuz ve en hızlı deneyi yapmaktır. Ve o deneyleri yapabilmek için, o limonata tezgahında farklı tarifler deneyebilmek için neye ihtiyacın var? Zamana. Peki zamanı nereden bulacaksın? Elbette parayla satın alacaksın. İşte piramidin bu ilk basamağındaki finansman meselesi tam olarak burada devreye giriyor. Evet, finansman şart. Şöyle bir NVCA ve PitchBook'un güncel verilerine baktığımda şunu gördüm. Pre-seed yatırım turları tarihsel olarak $10.000 ile $1 milyon arasında değişiyor ama 2023-2024 itibarıyla medyan rakamların $1,5 milyon civarına kadar tırmandığını görüyoruz. Doğru, rakamlar son yıllarda epey şişti. Ama o paranın miktarı ne olursa olsun, yatırımcının o çeki yazarkenki motivasyonunu doğru anlamak, kurucu için hayati önem taşıyor. Kesinlikle. O para sana gidip lüks bir ofis tutman, havalı lansman partileri yapman veya dergilere reklam vermen için verilmiyor. İşte tam da burası insanların en çok yanıldığı, işlerin gerçekten ilginçleştiği nokta. Çoğu kişi alınan o $1,5 milyon sanıyor doğrudan bir ürün geliştirme bütçesi. Ama aslında bu para sadece ürün piyasa uyumunu yani product market fit'i bulana kadar hayatta kalmak için ödenen bir zaman vergisinden ibaret değil mi? Sadece zaman satın alıyorsun. Tam isabet. O para, senin uçağını havalandırmak için sahip olduğun pistin ta kendisidir. Biz buna ekosistemde runway yani yaşam süresi diyoruz. Pist uzunluğu, evet. Yatırımcı sana o parayı verirken aslında tam olarak şunu söylüyor. Al bu parayı, aylık nakit yakma hızını, o burn rate'i öyle bir ayarla ki bana o problemin gerçek olduğunu kanıtlayana kadar 12 ay, bilemedin 18 ay boyunca hayatta kal. Fırsatlar geçicidir, bankadaki nakit ise en somut gerçekliktir. Çok acımasız ama doğru. Eğer gereksiz birini işe alırsan, o 18 aylık pistin bir anda 14 aya düşüverir. Nakit yakma hızını yönetemezsen, uçağı kaldıramadan pistin sonundaki duvara toslarsın. Peki ya zamanın akış hızı? Çünkü raporlardaki verileri incelerken çok tuhaf bir çatışmayla karşılaştım. Nedir o? Bu 6 ila 18 aylık yaşam süresi girişimin faaliyet gösterdiği sektöre göre tamamen farklı işliyor aslında. Burada devasa bir yol ayrımı var. Bir tarafta üretken yapay zeka yani GenAI tabanlı SaaS, hizmet olarak yazılım girişimleri var. Diğer tarafta ise derin teknoloji, deep tech veya medtech dediğimiz sağlık teknolojileri var. Ah, evet. Günümüz ekosisteminin en büyük fay hatlarından biri bu, gerçekten. Şöyle düşün, bugün bir GenAI SaaS girişimi, örneğin avukatlar için sözleşme özetleyen bir yapay zeka aracı kuruyorsan, bu pre-seed aşamasından sadece 6 ayda çıkabilirsin. 6 ay mı? Neden bu kadar hızlı? Çünkü teknik bariyerler yerle bir oldu artık. Anladım. Çünkü motoru sıfırdan yapmıyorlar, değil mi? Yani bugün GPT-4, Claude veya işte açık kaynaklı Llama modelleri gibi inanılmaz güçlü motorlar zaten ortada duruyor. Sen sadece API dediğimiz arayüzlerle bu modellere bağlanıp o devasa zekayı alıp kendi sitene entegre ediyorsun. Aynen öyle. Normalde yıllar sürecek ve milyonlarca dolara mal olacak o temel Ar-Ge aşamasını resmen tek bir kod satırıyla atlıyorsun. Sadece arayüzü tasarla, hedef kitlene uygun birkaç komut seti yani prompt yaz ve haftalar içinde ürünü piyasaya sürüp müşteriden geri bildirim almaya başla.
Her şey inanılmaz hızlı ilerliyor. Yani aslında herkesin erişebildiği çok güçlü bir motoru alıp etrafına farklı renkte yeni bir araba kasası yapıyorsun. Piste çok hızlı çıkıyorsun ama bekle. Bu durumda rekabet de korkunç olmaz mı? Yani aynı API'yi yandaki üniversite öğrencisi de kullanıp senin kasandan daha güzelini bir gecede kopyalayabilir. İşte hızın bedeli de tam olarak budur. Savunma hattın inanılmaz zayıftır. Şimdi bunu tam zıttı olan medtech veya deep tech dünyasıyla kıyaslayalım istersen. Bir sağlık teknolojisi girişiminin pre-seed aşamasından çıkması neden en az 24 ay, bazen 36 ay sürüyor sence? Çünkü orada hazır bir API falan yok. Sıfırdan motor icat ediyorsun. Yani yeni bir kanser tespit algoritması yazıyorsan, bu modeli eğitmek için önce hastanelerle anlaşıp gizliliği korunmuş binlerce temiz MR görüntüsü bulman lazım mesela. Sadece o veriyi toplamak bile aylar sürer. Ve inan bana, veriyi toplamak sadece ilk adım. Hadi ya. Tabii. Diyelim ki modeli eğittin ve gerçekten kusursuz çalışıyor. Bunu hemen satabilir misin? Satamam herhalde. Hayır, satamazsın. Çünkü karşında insan hayatı ve devasa regülasyonlar var. O algoritmanın gerçekten çalıştığını kanıtlamak için uzun süren zorunlu klinik doğrulamalar yapman gerekir. Ah doğru. Eresinin karşısına çıkarsın. Avrupa'daysan o yeni devreye giren devasa EU AI Act regülasyonlarıyla boğuşursun. Sadece FDA'den onay beklemek bile aylarını, bazen yıllarını alır. Ve o sırada şirketin tek kuruş gelir elde edemez. Aynen öyle. Tek kuruş kazanamazsın ama mühendislere ve doktorlara maaş ödemeye, yani o kısıtlı nakdi yakmaya devam edersin. İşte tam da burada mantığıma oturmayan çok kritik bir şey var. Biraz yatırımcı şapkasıyla düşünelim. Düşünelim. Eğer bir yanda 6 ayda ürünü çıkarıp hemen fatura kesmeye başlayacak bir yapay zeka SaaS girişimi varken, diğer yanda en az 2 yıl boyunca tek kuruş gelir getirmeyecek, üstelik FDA onayı alamazsa sıfır değerinde kalacak bir medtech riski varsa, neden bir yatırımcı medtech'e para bağlasın ki? Bu katlanılmaz derecede yüksek ve mantıksız bir erken aşama riski değil mi? Yüzeysel bakarsan çok mantıklı bir itiraz bu. Ama yatırımcıların aradığı asıl şeyi, yani MOAT, Türkçe adıyla savunma hendeği kavramını atlıyorsun. Savunma hendeği mi? Evet, medtech'in riski devasa ve süresi çok uzundur, doğru. Ancak o ekip o zorlu 36 ayı atlatıp, klinik testleri geçip FDA onayını alarak pazarla buluştuğunda ne olur biliyor musun? Etrafında kelimenin tam anlamıyla aşılamaz bir kale duvarı inşa etmiş olur. Anladım. Çünkü başarılı olduklarında başka birinin gelip onları kopyalaması imkansız hale geliyor. Rakibin de aynı hastaneleri bulması, aynı 3 yıllık testleri geçmesi gerekecek. Aynen öyle. O GenAI SaaS girişimini 2 yetenekli üniversite öğrencisi bir hafta sonunda kopyalayabilir. Ama FDA onaylı, geriye dönük 10 yıllık klinik veriyle kanıtlanmış patentli bir derin teknolojiyi kimse bir gecede kopyalayamaz. Çok mantıklı. Da ürün geliştirmeyi değil, o aşılamaz savunma hendeğinin kazılmasını finanse ederler. O potansiyel için bu riski alırlar. İnanılmaz bir kontrast. Gerçekten bir yanda haftalar içinde kurulan ama her an yıkılabilecek kağıttan kaleler, diğer yanda inşası yıllar süren ama bittiğinde fethedilmesi imkansız betonarme şatolar. Harika özetledin. Ama ister 6 aylık bir SaaS inşa et, ister 24 aylık bir medtech, o kum saatindeki kum bir gün azalmaya başlıyor. Ve işte startupların en savunmasız, en kırılgan olduğu o meşhur döneme giriyoruz. 12 ila 18. aylar arası. Namı diğer ölüm penceresi. Ölüm penceresi. Ekosistemdeki otopsi masalarının en yoğun çalıştığı dönem resmen. CB Insights'ın 150'den fazla başarısız startup üzerine yaptığı raporları incelediğimizde karşımıza sürekli tekrar eden çok trajik bir örüntü çıkıyor. Sence bu ölüm penceresinde startupları en çok ne öldürüyor? O başlangıçta nakit kısıtlı olduğundan ve pist kısaldığından bahsettik ya, bu yüzden dışarıdan bakan biri mantıken parasızlık demeli herhalde. Çoğu kişi aynen böyle düşünüyor ama veriler bizi fena halde şaşırtıyor. Nakdin tükenmesi %29'la sadece 2. sırada. İlginç. Peki bir numara ne? 1 numaralı ölüm nedeni, batan girişimlerin tam %42'sinin ortak kaderi, pazar ihtiyacının olmaması. Yani kimsenin istemediği, kimsenin para ödemeyeceği bir şeyi çok iyi bir şekilde inşa etmek.
Az önce bahsettiğimiz o mağaraya kapanıp kendi koduna aşık olan zeki kurucuların trajedisi bu işte. Kesinlikle. Mükemmel çalışan ama kimsenin derdine derman olmayan bir ürün yapıp batıyorlar. Bu arada 3. numaralı neden de %23 ile yanlış ekip ve kurutu çatışması. O da çok yaygın. Stres arttıkça vizyonlar çatışır ve o minnacık birbirine sıkı sıkıya bağlı o 5 kişilik ekip içeriden çatırdamaya başlar. Egosu yüksek insanlar bir araya geldiğinde bu stresi yönetmek çok zordur. Doğru. Ancak tüm bu otopsi raporlarında beni en çok dehşete düşüren başka bir şey var. Özellikle yüksek büyüme potansiyeline sahip startupların %74'ünü yok eden çok daha sinsi bir neden var. Nedir o? Erken ölçeklenme. Premature scaling diyorlar. Ah evet, erken ölçeklenme. Ekosistemin en büyük vebalarından biridir bu. Aslında bu bana hep şu görseli hatırlatıyor. Kağıttan yapılmış, daha dengesini bile bulamamış küçücük bir uçağa devasa bir Boeing jet motoru takmak gibi bir şey. Kesinlikle. Uçak o motorla hızlanıp uçmuyor. Aksine o motorun gücüne dayanamayıp havada resmen paramparça oluyor. Tam olarak bu. Peki kurucular neden bu intihar gibi hatayı yapıyor biliyor musun? Neden? Yanıltıcı metrikler, yani vanity metrics ve yatırımcı baskısı yüzünden. Şöyle düşün, diyelim ki ürününü bedava denemeye açtın, 10.000 kişi gelip üye oldu. Kurucu o sahte trafiği görüp diyor ki, harika, ürün piyasa uyumunu yakaladık. Halbuki ortada hiçbir şey yok. Yok tabii ama o gazla hemen gidip pahalı bir PR ajansıyla anlaşıyor, lüks bir ofise taşınıyor ve 5 kişilik devasa bir satış ekibi kuruyor. Satışa asılacaklar yani. Oysa o 10.000 kişinin o ürüne aylık $10 bile ödemeye niyeti yok aslında. Sadece meraktan, bedava diye gelmişler. Aynen öyle. Sen daha ürünün altındaki delikleri kapatmadan içeri kovayla su basmaya başlıyorsun. Aylık $50.000 olan nakit yakma hızın bir anda $200.000 fırlıyor. 18 aylık pistin bir bakmışsın 4 aya düşmüş. Korkunç bir durum. Satış ekibi de kimseye ürün falan satamıyor çünkü ürün henüz kimsenin acil bir problemini çözmüyor. Ve o uçak büyük bir gürültüyle yere çakılıyor, pazarın gerçekleri yerine kendi egolarıyla ve o sahte metriklerle hareket eden ekipler kendi sonlarını resmen kendi elleriyle hazırlıyor. Trajik ama tamamen önlenebilir bir son bu. İnanılmaz. Seni dinlerken bile insanın üzerinde bir baskı hissi oluşuyor. Bu gerçekten bir mayın tarlasında gözü kapalı yürümek gibi bir şey. Peki, ama bu ölüm penceresinden canlı çıkmanın, o uçuruma düşmeden o %10'luk başarı dilimine girmenin matematiksel somut bir formülü yok mu? Nasıl yani? Yani kurucuların benim kağıt uçağım değil, gerçek çalışan bir uçağım var ve Boeing motorunu artık güvenle takabiliriz demesinin kanıtı. O başarı kriteri tam olarak nedir? Aslında bunun kurtuluş reçetesi tek bir analojide gizli. Ürünün bir vitamin mi yoksa ağrı kesici mi? Pazarın gerçekten ihtiyaç duyduğu şey olsa iyi olur denilen havalı bir vitamin falan değildir. Acil çözülmesi gereken, kanayan bir yarayı anında durduran bir ağrı kesicidir. Painkiller diyorlar buna. Tamam da bunun gerçekten ağrı kesici olup olmadığını ölçmenin çok somut bir yolu var mı? Olmaz mı? Superhuman'ın kurucusu Rahul Vohran'ın o meşhur metodolojisi var. Ekosistemde devrim yaratmıştır. Evet, kaynaklarda okumuştum o bölümü. O metodoloji muazzamdı. İnsanların ürününü sevip sevmediğini ölçmek için standart anketlerdeki gibi ürünümüzü ne kadar seviyorsunuz birden 5'e kadar puanlayın gibi yönlendirici tuzakları düşmüyor. Sevgi gibi soyut bir şeyi çok farklı bir açıdan yokluk hissi üzerinden test ediyor, değil mi? Kesinlikle. Rahul Vohran'ın mükemmelleştirdiği bu PMF motoru, kullanıcılara tek ve oldukça acımasız bir soru sorar. Neydi o soru? Şöyle sorar, eğer bu ürünü yarın sabahtan itibaren artık kullanamazsanız ne hissederdiniz? İnanılmaz güçlü bir soru. Ürünün yokluğunu hissettiriyor. Ve kullanıcılara sadece 3 cevap seçeneği sunar. A. Çok hayal kırıklığına uğrardım. B. Biraz hayal kırıklığına uğrardım. C. Hayal kırıklığına uğramazdım. İşte bütün o ürün piyasa uyumu sihri burada yatıyor. Eğer senin anket sonuçlarında çok hayal kırıklığına uğrardım diyen kullanıcıların oranı %40 eşiğini geçiyorsa, %40. evet, o zaman tebrikler, ürün piyasa uyumunu yakaladın demektir. İlk çekiş gücünü, o initial traction'ı buldun demektir.
Bugün bildiğimiz Slack, Dropbox ve Superhuman gibi dev şirketlerin hepsi erken aşamada bu %40 eşiğini aşarak büyümeye, yani o büyük Boeing motorunu takmaya hak kazandılar. Bekle, burada çok kritik bir detay var. Vohra'nın stratejisinde kaynaklarda okuduğum ve çok radikal bulduğum bir şey vardı. Adam anket sonuçlarında hayal kırıklığına uğramazdım diyenleri tamamen çöpe atıyor. Doğru. Onlardan gelen geri bildirimleri, ürün isteklerini falan okumuyor bile. Neden böyle yapıyor sence? Çoğu şirket müşteri kaybetmemek için herkesi mutlu etmeye çalışmaz mı? Çoğu şirkette zaten tam olarak o yüzden batar işte. Hayal kırıklığına uğramazdım diyen kişi aslında senin müşterin değildir. Onlar o ürünü sadece bir vitamin olarak gören, olmasa da hayatına devam edebilecek kişilerdir. Sen herkesi mutlu etmeye çalışırsan, kimsenin vazgeçemeyeceği o gerçek ağrı kesici ürünü asla yaratamazsın ki. Çok mantıklı. Odaklanman gereken tek bir yer var, o da o %40'lık fanatik gruptur. Biz onlara yüksek beklentili müşteri diyoruz. Pre-seed aşamasının kutsal kasesi bu fanatik kitleyi bulmak ve onlara odaklanmaktır. Neden sadece onlar? Çünkü binlerce işte fena değil diyen kullanıcı sana sadece AWS sunucu maliyeti yaratırken, ürününe taparcasına bağlı olan, onsuz yapamayan 1000 kişi kulaktan kulağa pazarlamayı başlatır ve sana gerçekten hayatta kalacak bir şirket kurma şansı verir. Ne kadar çarpıcı bir bakış açısı. Yani milyonlarca ilgisiz insandansa ürünü elinden aldığında sinir krizi geçirecek, hayatı duracak 1000 tane müşteri bul. Mesele bu. Aynen öyle. Yani toparlayacak olursak, bugün seninle birlikte girişimcilik piramidinin en altı olan o kanlı pre-seed aşamasının anatomisine indik. Bu aşamanın o devasa Silikon Vadisi vizyonlarından falan çok, acımasız bir disiplin, daralan bir kum saati içinde nakdiyi yönetme ve o %40'lık fanatik PMF grubunu bulma sanatı olduğunu gördük. Çok iyi bir özet oldu. İster 6 ayda pazara çıkıp amansız bir rekabete giren bir yapay zeka SaaS ürünü yap, ister o bahsettiğimiz klinik testler ve FDA onayları yüzünden ilk faturasını 2 yıl sonra kesecek olan ama sonunda o kopyalanamaz savunma hendeğini inşa edecek bir medtech ürünü geliştir, temel kurallar asla değişmez. Neydi o kurallar? Kendi yazdığın parlak koda değil, müşterinin problemine aşık ol, asla o sahte metriklerle erken ölçeklenme illüzyonuna düşme ve en önemlisi bankadaki nakdini, yani hayatta kalma pistini son derece acımasızca yönet, nakit gerçekliktir. Kesinlikle öyle. Ancak bölümü kapatmadan önce kaynakları tararken Sequoia Capital'ın analizinde karşılaştığım ve aklımı fena halde kurcalayan o son ve belki de en provokatif düşünceyi masaya getirmek istiyorum senin için. Birlikte düşünelim. Tabii. Nedir o? Oyunun ortası ve oyun sonu. Şimdi bugünün pazarını ve şu bahsettiğimiz hani inanılmaz hızlı kurulan o yapay zeka SaaS şirketlerini düşün. Açık kaynaklı modeller ve API'ler kullanarak haftalar içinde kurulan o parlak pırıl pırıl girişimler. Risk sermayedarları bunlara daha pre-seed aşamasındayken bile sırf yapay zeka kelimesi geçiyor diye milyonlarca dolar yağdırıyor. Peki ya diyorum, bu şirketlerin büyük bir çoğunluğu sırf kolayca o ilk yatırımı alabilmek, sırf açılış oyununda yatırımcıya kusursuz görünmek için genetik olarak o şekilde tasarlandıysa, Ulanılmaz bir nokta bu. ya iş oyunun orta safhasına, yani o 24. aya, ürün piyasa uyumunu bulup gerçek bir şirket olmaya ve yapısal bir savunma hendeği kurmaya geldiğinde tamamen çıplak kalacaklarsa, düşünsene, elimizdeki bu trilyon dolarlık yapay zeka yatırım çılgınlığı aslında devasa ve küresel çapta bir erken ölçeklenme illüzyonundan ibaret olabilir mi? Vay canına. Bu gerçekten tüm yatırım ekosistemini temelinden sarsacak bir sorgulama. Eğer öyleyse, önümüzdeki 18 ay içinde o şirketlerin milyon dolarlık pistleri bittiğinde hep birlikte göreceğimiz devasa bir yıkım deneyi olabilir bu. Gerçekten de açılış oyununu oynamak, parlak sunumlar yapmak kolaydır. Zor olan oyunun ortasında o masada kalabilmektir. Aynen öyle. Bunu bir düşün derim. Bize eşlik ettiğin bu karanlık ama bir o kadar da büyüleyici ilk aşamanın dinamiklerini bizimle birlikte çözdüğün için sana çok teşekkür ederiz. Bir sonraki derinlemesini incelememizde veri setlerinin ardındaki o yeni sırları keşfetmek üzere şimdilik hoşça kal.